Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün sizinle şöyle bir mutfak robotu tamirini anlatacağım. Sorunumuz neydi? Şu mutfak robotumuzun şu bıçağı şu şekilde girip çevirmesi gereken içerideki omil, yani şurası bir miktar aşınmış. Bu aşınma sanırım şu şeyin içindeki yerde de bir aşınma yapmış ve artık robotumuz çalıştığı halde ama bıçağımıza yeterince tutunamadığı için bıçağımızı böyle biraz katı şeylerde, yani sulu böyle çok cıvık şeylerde dönüyor, fakat biraz katı şeylerde dönmüyordu arkadaşlar. Şimdi ben ne yaptığımı anlatacağım size asıl. Çünkü işlemi yaptım, sonuç aldım. O şekilde anlatıyorum. Evet arkadaşlar, şu dönen parçanın şurasına bir çentik yaptım. Yani düzledim arkadaşlar. Yuvarlak olan kısmı düzledim. Gördüğünüz gibi testereyle kestim resmen. Sonra buraya tutunabilmesi için şuradan bir delik deldim arkadaşlar. Ama buradan deldiğim delik içine sokacağım vidayı tornavida ile sıkıştırabilmek içindi. Zira vidayı şuraya attım arkadaşlar. Görüyorsunuz ve vidanın ucu çok az bir şekilde içeriye girdi ve bu da şuraya tutunmayı sağladı arkadaşlar. Yani önceden şu şekilde sürekli döner vaziyetteyken buraya yaptığımız çenteye, çünkü bu bıçak her yıkamadan, yani yapılan işlemden sonra takılıp çıkarılması lazım. Yani bunu oraya sabitleyemiyoruz arkadaşlar. Her yapılan işlemden sonra çıkarılıp yıkanması lazım. O yüzden bu şekilde direkt sabitlemek değil, takılıp çıkarılabilir olması gerekiyordu. Biz de böyle bir çentik yaparak ve bıçağın da oraya tutunmasını sağlayacak şekilde şuradan bir delik ve şuraya da çok minik bir vida, o delikten de vidayı sıkarak içeriye vidanın ucunu küçük bir miktar girmesini sağladık. Böylece burada yaptığımız çenteye tutunmasını sağladı arkadaşlar. Diğer türlü şeydi, dönüyordu ve tutunma gerçekleşti ve işimizi gördü arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yani bir süredir düşünüyordum bunu nasıl halledebilirim. Şu ucunu, yani bir ısıtma, bir ezme yaparak böyle bir çentik oluşturma gibi bir şey mi yapsam diye düşünüyordum. Onu nasıl yaparım? Zor olacak diye düşünüyordum. Yerinden şunu çıkarmaya çalıştım biraz. Zorlayacağını gördüm. Çıkaramadım. O yüzden en son plastiği işlemesi kolay olduğu için plastik üzerinde işlem yapmaya karar verdim arkadaşlar. Ve bu şekilde de sonuç aldım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani basit. Yani halledince basit ama hallolmayınca zor bir işlem. Yani bir süredir bunu nasıl yapacağımı düşünüyordum.
En sonunda böyle bir işleme karar verdim ve sonuç aldım arkadaşlar. Yani daha önce bu robotla işlem yapamadığım sert malzemeyi şu anda bu haliyle yapabilir oldu. Böylece problemimizi halletmiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda şu şekil bir mutfak robotunun aşınmış olan bıçağı tutan milinin bıçağı tutunabilmesi için yaptığımız işlemdi arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Kanalımıza abone olarak, beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.